Sesleri duyuyor musunuz? Neredeyiz? Zaten arkadan görmüşsünüzdür. Yine köyümüze geldik. Bu sefer farklı otomobillerle geldik. Biraz değişik bir macera yaşadık. Geçtiğimiz yıl Ahmet ile Yaman buraya ringe gelmişlerdi. BMW ile gelmişlerdi. Biz de dedik ki sonrasında bir program yapalım. Daha değişik bir program olsun. Audi'ye bunu sunduk ve Audi bize test araçlarını ayarladı. 2 tane böyle canavar. Şimdi arkamızda neler var? Hemen onlardan biraz bahsedeyim. Daha önce piste çıkıp da burada çok ciddi, iyi bir süre yapan Audi RS3 var. Hem de tam o otomobil, sedan versiyonu var. Çünkü biliyorsunuz ki bu otomobil 2 tane farklı karoserde üretiliyor. Hatchback ve sedan olmak üzere bize de tabii sedanını vermişler ve sedanın oldukça dolu bir paketini vermişler. Yan tarafta ise başka bir canavar var ama tabii ki bu bir elektrikli canavar. Şu anda Audi'nin üretmiş olduğu en hızlı, en güçlü otomobil. Şimdi buraya dün geldik. Tabii ki Mert Yılmaz da yanımda var. Onun da ilk Nürburgring turu oldu. Dün yaptık onu akşam. Sabah uçağa bindik. Münih'e geldik. Münih Havalimanı'ndaki Audi merkezine gittik ve oradan test arabalarını bizim için hazırlamışlardı. Lastiklerini yeni koymuşlar. Her şeyini bizim için hazırlamışlar ve otomobilleri bize verdiler. Burası yaklaşık Münih'ten 550 kilometre civarında. Biz işte şarj, dur, kalk, biraz da trafik, Almanya otobanları malum sürekli bir çalışma. 7 saat gibi bir vakitte buraya geldik. Akşam neyse ki pist turuna, turist fuarına yetiştik ve bir tur attık. Dördümüz otomobile binip RS3'te. RS3'ün dinamiklerine bakmak istedik çünkü biraz hızlı bir otomobil benim daha önceki kullandıklarıma göre. Ama İnanılmaz mutlu olduk. Zaten videonun sonunda biraz otomobilleri anlatayım. Tekrar piste çıkacağız bu otomobille ve o pist turunda size baştan sona komple vereceğim. Tabii ki bir aksilik olmazsa. Şimdi otomobilleri çok kısaca anlatayım. Yani bu video böyle bir sürüş videosu, detaylı test videosu olmadığı için bir üzerinden geçmek istiyorum. Önce bu otomobille başlayayım. Audi RS e-tron GT Performans. Ne demiştik? Audi'nin en hızlı otomobili. Çok acayip bir otomobil. Altyapısı itibariyle Porsche Taycan'la aşağı yukarı aynı. 925 beygir gücünde. Tabii ki 2 tane motorumuz var. Acayip bir süspansiyon sistemi var. Otomobilin yanına yaklaşıyorsunuz. Hatta size onu göstereyim. Bakın şimdi. Kapıyı açıyorsunuz. Hop. Yükseliyor. İçine biniyorsunuz. Kapıyı kapıyorsunuz ve biraz sonra düşecek. Bir şeyler çalışıyor içeride ve pst, düşüyor. Çok acayip. Bu arada 4 tane süspansiyon farklı çalışıyor. Otomobilin konumuna göre, yola göre vesaire vesaire. Tabii ki sertlik olarak bu şekilde çalışıyor. Bu arada paket olarak, renk olarak da çok güzel bir otomobil. Bakın burada forged karbonlar var. Ön tarafta bu ekler var. Aynalar da yine aynı şekilde. Arkada yine baktığımız zaman bakın şu çıkıntılar da aynı şekilde forged karbon. Şu ortada böyle dik bir sis farı. Arkada tabii ki otomatik olarak şöyle çıkan bir spoilerimiz mevcut. Belli hızlar sonunda. Şimdi bu otomobilin verileri çok acayip. Biraz da ondan bahsedeyim. 2,5 saniyede sıfırdan 100 kilometreye çıkıyor. Launch kontrol. Bu ne? 60. Ay. Dün Alman otobanlarında biliyorsunuz hız sınırı yok. 261 kilometrede son sürate ulaşabildik. Bu arada çok fazla da yakmıyor. Çok net bir şekilde söyleyeyim. 110 kW civarında bir bataryası var. Neti 97 küsür. %93 falan da aldığımız zaman bataryası. Yolun ortasında bir kere şarj ettik. Buraya geldik. Burada da dün akşam da biraz şarj ettik. Ve şu anda yine şarjımız full durumda. Bu otomobilde de belki bir kere piste çıkarız ama bu otomobil çok pist odaklı bir otomobil olmadığı için asıl kahramanımız pist için burada. Şimdi bir de şunun içini de size göstereyim. Baksanıza buralar falan da forged karbon yapmışlar. Direksiyon, koltuklar, arka koltuklar. Bir kere inanılmaz konforlu, acayip bir otoyol seyahati yapıyorsunuz. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Altınızda 925 beygirlik bir performans otomobili yok gibi. Acayip konforlu, tam bir Audi kalitesinde pısır pısır gelebiliyorsunuz. Bütün yolu öyle geçirebiliyorsunuz. Yarısını biz bununla geldik. Şarjdan sonra buna geçtik. Buna geçtiğimiz zaman tabii hızlı bir hatch'e. Bu gerçi hatchback değil ama bindiğinizi hissediyorsunuz. Yine konforlu tabii ki ama diğerine göre bayağı sert bir otomobil bu. Bu arada bu otomobil şu anda Türkiye'de satılmıyor. Bu çünkü makyajlı yeni kasası olarak geçiyor. Bir ara Türkiye'ye gelmişti. Bir önceki versiyonu ama onun da zaten gücü, beygiri o kadar fazla değildi. RS3 ise Türkiye'de satılıyor. Hem sedan versiyonu hem de hatchback versiyonu olarak. Şu anda fiyatı 9 milyon TL'nin üzerinde. Diğer hatchlerden biraz daha farklı. Premium bir otomobil ve doluluk olarak ve altyapı olarak ciddi bir altyapısı var. Bir kere motoru zaten yine bir Audi klasiği.
o meşhur 2,5 litrelik 5 silindirli makinesi var üzerinde. 400 beygir gücünde 500 Nm torku var. Hatta dün piste çıktığımız zaman bir tane İngiliz plakalı hatchback vardı. Yine aynı kasa. Onunla biraz oynadık. Hatta onu öyle bir geçmişiz ki. Biraz önce bizi gördü burada çekim yaptığımızı, yanımıza geldi. Stage 2'ymiş. 520 beygir yapmış. Miltek egzoz, işte downpipe'ı vesaire her şeyi varmış. Ondan da biraz bilgiler aldık. Şimdi hemen bu otomobilin frenlerine bakalım. Jantlarına bakalım. Tabii bu otomobil bir test otomobili olduğu için Ingolstadt plakalı. Bayağı bir doldurmuşlar. İşte karbon detaylar. Yine opsiyon jantlarımız var. Hemen size buradayken göstereyim. Bu koltuklar da opsiyonmuş ama çok pahalı bir opsiyonmuş. Çocuk dedi ki çok güzel koltuk ama ben dedi bunları alamadım ne yazık ki. Çünkü hemen şurasını göstereyim size, arkasını. Bakın. Koltuklarımızda karbon. Hemen tekrar buraya dönersek yine karbon seramik disklerimiz var ve tabii ki kocaman kaliperlerimiz var. P0 ar lastiklerle gelmiş. Bunları yenilemişler. Daha stikerleri üzerindeydi. O şekilde bize teslim ettiler. 265 30 19 ebatında. RS3'te bakın buralarda çamurluklar aslında şişik. Şöyle bakarsanız şurada bir hattan itibaren daha şık çamurluklar var ama o kadar böyle kibar ve o kadar güzel yapmışlar ki o vahşilik hem var hem yok. Her yerinden kas çıkmıyor. Karbon yine aynalarımız. Arka tarafta yine aynı şekilde gördüğünüz üzere. Yine karbon alt tarafta marş piyelerimiz var. Burada yine karbon bir spoilerimiz var. Yine buradaki difüzörün üst tarafları karbon. Sağda ve solda birer tane egzoz. Patara çatara gidebiliyorsunuz yani. Tabii ki diğer arkadaşınki gibi değil ama bunda da özellikle sürüş modlarında onları tek tek ayarlayabiliyorsunuz. Hem süspansiyonu hem işte egzoz sesini hem gaz tepkisini vesaire. Kendinize özel de ayarlayabiliyorsunuz. Kişiselleştirebiliyorsunuz. O şekilde yaptığınız zaman yine güzel böyle çatara pataralar oluyor. Böyle otomobillerin üzerinden kısaca geçtikten sonra dilerseniz buradan ne yapalım? Piste bağlanalım. Şimdi Mert'i de yanıma aldım. Ve ona güzel bir tur attırma hevesindeyim. İnşallah sarı bayrak falan olmazsa güzel bir tur atacağız. RS3 bu arada şimdiye kadar kullandığım zaman itibariyle beni bayağı etkiledi. Çok iyi tutunuyor. 400 beygir. RS monitörümüzü açtık. Yine dinamik moddayız. Şu anda 204 az. Lastiklere bir bakalım, biraz ısınsın. Burada sağdan geçmek yasak. Hep solluyormuş gibi, otoyol gibi. Ama insanlar çok bilinçli. Hemen sinyal verip sağa geçiyor. Orada arası çok iyi. Harbiden iyi yani. Çok iyi ya. Çok inanılmaz tutunuyor.
içinde bulundum arabaların yani. Saygımız sonsuz. Evet. Ama herif o kadar tecrübeli olmasına rağmen kopup gidemiyoruz. Çok gidiyoruz ya. Fazla gidiyoruz. Güzeliz be. Evet. Oy oy oy. Lastik kalktı. 220 ile lastik kalktı ya. Arkada M2 vardı. Yok oldu. Oy. Meşhur karusel Mert. Evet. Biraz memeleri sallayacağız. Burası inanılmaz bir his. Araba savrulmuyor tabii eğim olduğu için. Saygımız sonsuz genç babacığım. Evet. Ha, benim geldi. Gitti. Yol boyunca kaybettik burayı. Bu arada dün ben Birisi dışarı mı çıktı? 718 GT4 Areste'de turladım. Burası güzel. Rally. Evet. Güzel tur. Çok güzel, evet. Şu anda 7.35'teyiz.
düşüncelerim vardı. Yani bu biraz fazla mı hızlı gelir bana diye ama yani verdiği tepkiler beni o kadar rahatlattı ki. Yani ben normal bildiğim gibi kullandım. Bir anda çok rahat alışabildim. Ya ben Burak'a çok güvenirim zaten. Herkesin de sağ koltuğunda oturamam ama otomobil de çok güven veriyor. Çok güven veriyor. Ben vallahi çok beğendim. Bu kadar beklemiyordum. Beklentilerimin bayağı üzerine çıktı. Helal olsun sana Audi. Yapmışsın. Autici miyiz? Ya beni bile Ucundan Audici olmaya başladık. beni bile zorla Almanca yapacaklar ya. Bu kadardı. Teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Yine Nürburgring ile ilgili buraya geliyorum. Ben çok fazla video çekmiyorum. Çünkü biraz eğlenmeme bakıyorum. Buradaki vakit kısıtlı, tur zamanı kısıtlı. Oralarda fazla video çekersem bir de onunla uğraşırsam bu sefer kendi zevkinden biraz kaybediyorum. Ama siz bu videoyu çok beğenirseniz, çok yorum yaparsanız, video iyi izlenirse yine uğraşırım, çekerim her geldiğimde farklı otomobillerle. Bu arada lastikler demin 100 dereceye yaklaşmıştı. Şimdi 92'ye indi ön lastikler. Yumuşadı. Oh. İyi, hadi biraz dinlenelim o zaman. Videoyu da burada kapatalım. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Harikaydı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Dediğim gibi yorumları bekliyorum.